Başaramadım. En büyük hayalimle aramda şu kadar mesafe vardı. Şu anda çocukluğumdan özür dilemek için bu parktayım. Hayallerimizi gerçekleştirmek için sınırlı zamanımız var ve zaman kimse için beklemiyor. Sonunda yazdığım dizi Netflix'te insanların karşısına çıkacaktı. Bazen uzun saatler çalışmak ya da kendini adamak yeterli olmuyor. Ne dilediğine dikkat et diye bir söz duymuş muydunuz? Evet, başaramadım ama yine de yazdığım şeyi Netflix'te gördüm. İyi bir yemek nasıl yapılır? Malzemeleri ortaya çıkar. Çeşitlilik, farklı renkler, baharatlar. Kısık ateşte yavaşça pişir. Sabırla karıştır. Karıştırmaya devam et. Sonuç sadece karnını doyurmaz. Ve yaratıcı bir şey yazmak biraz da yemek yapmaya benzer. İnternette bu görselleri görmüş olabilirsiniz. Aynı şey dizilere de olmuş olabilir mi? Seinfeld ve Friends gibi diziler artık yapılmıyor. O sıcak ve renkli atmosferi hissedemiyoruz. Muhtemelen bir daha da hissedemeyeceğiz. Eski dizileri defalarca kez izlerken şimdiki diziler neden aynı tadı vermiyor diye düşünüyorum. Eksik malzemeler var. Bugün Seinfeld'in Tom's Restaurantı'nın ve Friends'teki Monica Geller'ın evinin dioramalarını yaparken bu sorunun cevabını bulacağız. Eski dizilerde bambaşka bir ruh vardı. Daha doğrusu eskiden diziler olaylara değil, insanlara odaklanıyordu. Seinfeld'in temelini düşünün. Dünya kurtarılmıyor, büyük bir olay yaşanmıyor ama George'un pantolonundaki leke üzerine koca bir bölüm izliyoruz. Ve o leke gerçekten bizi ilgilendiriyor. Friends de aynı şekilde 20'lerinde bir grup arkadaşın gündelik hayatına odaklanıyordu. Bir kahve içmeye gitmek bile olay olabiliyordu. Şimdi ise diziler büyük olaylar olmadan ilgi çekmeyecekmiş gibi yazılıyor. Eski dizilerde en önemli şey karakterlerdi. O yüzden Friends'te Chandler'ın ne zaman espri yapacağını, Monica'nın her şeye nasıl aşırı tepki vereceğini ya da Joey'nin ne zaman "How you doing?" diyeceğini biliyoruz. Seinfeld'de Kramer'ın kapıyı nasıl açacağını bile tahmin edebiliyoruz. Şimdi ise olay odaklı bir anlatım var. Karakterler bir olayın içine atılıyor ve bakalım başlarına neler gelecek diye izliyoruz. Ama onları gerçekten tanıyabiliyor muyuz? Seinfeld'i hiçbir şeyin dizisi diye tanımlayanlar vardı. Ama işte tam da bu yüzden efsane oldu. Çünkü her şeyin dizisiydi. Friends de aynı şekilde bir ilişkinin nasıl başlayıp bittiğini, ev arkadaşlığı krizlerini, işsizlik kaygısını işliyordu. Yani izlerken gerçekten bu benim de başıma geldi diyebiliyorduk. Şimdiki dizilere bir bakalım. İlk bölümde ya bir felaket yaşanıyor, ya ana karakter öldürülüyor ya da bir ters köşe yapılıyor. Ama eski dizilerde gündelik hayatın içindeki küçük detaylar bile çok değerliydi. Eski dizileri izlediğimizde her şeyin bir ritmi olduğunu görüyoruz. Karakterlerin bir mekanda uzun uzun oturup sohbet etmesi, küçük bir olayın bir bölüme yayılması, Friends'te bir sandviç yüzünden Ross'un günlerce sinirli kalması gibi. Şimdi dizilerde her şey çok hızlı akıyor. Bir karakter bir odaya giriyor, 3 saniye konuşuyor ve sahne bitiyor. Çiçekleri neden sulamadın? Bir diziyi düşündüğümüzde o dizinin mekanını da hatırlıyoruz değil mi? Central Park, Scrubs'taki hastane, How I Met Your Mother'daki McLaren's Pub, Monk's Cafe. Bunlar sadece dekor değildi, hikayenin ruhuydu. Seinfeld'de Monk's Cafe, karakterlerin hayatlarının merkezindeydi. Jerry'nin apartmanındaki her şey karakterlerle ilgili detaylar veriyordu. Friends'de Monica'nın evi, grubun toplandığı bir yuva gibiydi. Ama şimdi dizilerde mekanlar bu kadar önemli mi? Çoğu zaman arka plan değişiyor. Çünkü odak karakterlerin iç dünyasında ya da aksiyonda. O yüzden mekanın bizim için bir anlamı olmuyor. Olay şu, eskiden diziler insanlar için yapılıyordu. Şimdi ise algoritmalar için yapılıyor. Yani eskiden yapımcılar bu karakterin hikayesini nasıl anlatabiliriz diye düşünüyordu. Şimdi ise ilk 5 dakikada seyirciyi nasıl tutarız sorusu soruluyor. Çünkü herkesin elinde telefon var ve ilk dakikada ilgi çekmezse izlenmiyor. Netflix, Disney Plus, Amazon Prime gibi devler birbiriyle yarışıyor. Ve herkes saniyeler içinde bir başka içeriğe geçebileceği için diziler sürekli daha hızlı, daha çarpıcı olmak zorunda kalıyor. TikTok ve Reels sonrası kimse uzun sahneler izlemek istemiyor. Eskiden dizilerde bir karakterin birine bakışı bile 5 saniye sürebilirdi. Şimdi ise 1 saniyede 3 farklı açı görüyoruz. İzleyici artık 3 bölüm bekleyip karakterleri tanımak istemiyor. Netflix gibi platformlar hangi sahnede insanların ekranı kaydırıp diziyi bıraktığını analiz ediyor. Ve bir sonraki dizide o hataları yapmıyorlar. Sonuç, hikaye doğal değil, laboratuvarda üretilmiş gibi hissediliyor. Eski dizilerde ise yapımcılar ve yazarlar veri odaklı değildi. Artık diziler anında sosyal medyada analiz ediliyor. Bu yüzden yapımcılar risk almak istemiyor. Risk almak istemeyen bu yapımcılar evrensel formülleri kullanmayı tercih ediyor ve bu da özgünlük kaybına neden oluyor. Platformlar dünya genelinde izlenecek diziler yapmak zorunda. Bu da
da kültürel detaylardan çok genel geçer olay örgülerini öne çıkarıyor. Artık çoğu yapımcı uzun sezonlar yapmıyor. Eskiden 10 sezon süren diziler vardı. Artık yeni bir model var. Mini diziler. Pandemide hepimizin evde olduğu dönemde ben de böyle bir mini dizinin senaryosunu yazmıştım. O zamanlar mezun olduğum sinema televizyon bölümünde 1. sınıftaydım. Hikaye, karakterler, yarattığım evren zihnimde o kadar oturmuştu ki Sayaç aslında başta bir kısa filmken hikayeyi uzun metraja genişlettim ve daha sonra mini diziye dönüştürdüm. Günlerimi senaryom üzerinde çalışarak geçiriyordum ve son haline ulaşmaya başladıkça bir gün gerçek bir diziye dönüşmesi fikri beni çok heyecanlandırmıştı. Başka hiçbir şey yapmadan tüm odağım senaryomdaydı. Sadece keşfedilmesi için bir şeyler yapmalıydım ve yaptım. Onlarca, yüzlerce yapım şirketinin mail adresini buldum ve dizi senaryom için hazırladığım sunum dosyasını paylaştım. Şu an olsa böyle bir şey asla yapmam. Çünkü aradan 1 ya da 2 yıl geçti, dizimin çok benzeri Netflix'te başkasının yaptığı yeni bir dizi olarak karşımdaydı. Dizinin konusunu görünce ilk birkaç bölümü merak ettiğim için şaşkınlıkla izledim. Ve izlemeye devam edemedim çünkü kendimi kötü hissettim. Herhangi bir diziyle benzeyebilecek bir senaryo değildi çünkü dizi benim yarattığım bir evrende geçiyordu. İçten içe bunun olabilme ihtimali hayal kırıklığına uğrattı. Ama bir taraftan da şöyle hissetmeye çalıştım. Demek ki başarmışım.